Herkese merhaba. Bu bölümde Crohn hastalığı tedavisindeki güncel yaklaşımları mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kapsamlı akademik derleme bize sadece semptomları yönetmenin ötesinde hastalığın seyrini kökten nasıl değiştirebileceğimizi anlatıyor. Gelin birlikte bakalım. Peki, bu bölümde bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce Crohn hastalığı nedir? Asıl hedefimiz ne olmalı? Onu konuşacağız. Sonra tedavi yaklaşımlarını, yani o meşhur iki piramidi karşılaştıracağız. Temel tedavi gruplarına, yani elimizdeki silahlara bakıp biyolojik ajanlar ve yan etkilerine dalacağız ve en sonunda ileri tedavilerle gelecekte bizi nelerin beklediğine bir göz atacağız. Evet, ilk bölümle başlıyoruz. Crohn hastalığı dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz ve daha da önemlisi bir tedaviye başlarken asıl amacımız, nihai hedefimiz ne olmalı? Şimdi, akademik tanımına baktığımızda Crohn hastalığı için kaynak şunu söylüyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen, bağışıklık sistemimizden kaynaklanan ve sindirim sisteminin ağızdan anüse kadar herhangi bir yerini tutabilen oldukça karmaşık bir iltihabi durum. Bakın bu çok önemli çünkü hastalığın herhangi bir yeri tutabilmesi tedavinin de neden bu kadar kişiye özel olması gerektiğini bize gösteriyor. İşte bu tanım bizi tedavideki en temel felsefe değişikliğine getiriyor. Sorulması gereken soru şu: hastanın şikayetlerinin geçmesi, yani klinik olarak iyi hissetmesi bizim için yeterli bir başarı mı, yoksa daha derine inip o altta yatan iltihabı, yani mukozayı tamamen iyileştirmeyi mi hedeflemeliyiz? İşte bu sorunun cevabı modern tedavi anlayışını tamamen şekillendiriyor. Verilere baktığımızda durum çok net. Mesela bakın ACCI çalışması ne kadar çarpıcı. Erken dönemde mukozal iyileşme sağlanan hastaların %70'i bir yılın sonunda hala remisyonda. Ama bu iyileşmeyi sağlayamayanlarda bu oran sadece %27'lerde kalıyor. Yani aradaki fark devasa. Bu bize şunu söylüyor: görünen iyilik hali yetmez. Asıl hedef, endoskopla bakıldığında görülen o iltihabın tamamen ortadan kalkması. Çünkü bu iyileşme, gelecekteki alevlenmeleri, hastaneye yatışları ve ameliyat ihtiyacını doğrudan etkiliyor. Peki, madem hedefimiz bu kadar net ve iddialı, yani mukozal iyileşme, o zaman bu hedefe nasıl ulaşacağız? İşte burada karşımıza iki temel strateji, iki farklı felsefe çıkıyor. Gelin bu iki piramit yaklaşımına bakalım. Evet, bu iki yaklaşımı birbiriyle karşılaştıralım. Bir yanda geleneksel aşağıdan yukarıya, yani step up dediğimiz yaklaşım var. Burada daha hafif, daha az yan etkili ilaçlarla başlıyoruz. İşe yaramazsa bir üst basamağa geçiyoruz. Yani biraz daha reaktif bir tutum. Diğer yanda ise son yıllarda öne çıkan yukarıdan aşağıya, yani top-down yaklaşımı. Burada tam tersi. En etkili, en güçlü silahlarımızla, yani biyolojik ajanlarla tedaviye başlıyoruz. Amaç, hastalığa en başından sert bir darbe vurup derin remisyonu yakalamak. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki bu proaktif yaklaşım uzun vadede daha başarılı olabiliyor. Peki bu piramitlerin basamaklarında hangi ilaçlar var? Gelin şimdi bu stratejilerde kullandığımız standart silahlara, yani temel tedavi gruplarına daha yakından bakalım. İlk basamakta karşımıza sıkça çıkan 5-ASA grubu ilaçlar var. Aminosalisilatlar. Bunlar hafif hastalıkta sıklıkla ilk seçenek olarak düşünülse de aslında etkinlikleri akademik çevrelerde oldukça tartışmalı. Yani remisyonu sağlamadaki etkileri açıkçası pek de güçlü değil. Hatta bakın bu etkinliğin ne kadar sınırlı olduğunu şu rakamla çok daha iyi anlayabilirsiniz. 11. Bu ne demek? Yapılan bir meta-analiz diyor ki 5-ASA ilacı sayesinde bir kişinin remisyona girmesi için tam 11 kişiyi bu ilaçla tedavi etmeniz gerekiyor. Buna number needed to treat, yani tedavi için gereken sayı diyoruz. 11 oldukça yüksek bir rakam. Şimdi gelelim kortikosteroidlere. Bunları tedavinin itfaiyesi gibi düşünebiliriz. Yani hastalık alevlendiğinde ortada bir yangın varken bu yangını söndürmek için inanılmaz etkililer. %84'lük yanıt oranlarına kadar çıkabiliyorlar. Ancak yangın söndükten sonra itfaiyeyi orada bırakmazsınız, değil mi? İşte steroidler de öyle. Ciddi yan etkileri nedeniyle uzun süreli kullanım için kesinlikle uygun değiller. Onlar birer akut müdahale aracı. Ve işte geldik tedavinin joker oyuncularına. İmmünomodülatörler, azatiyoprin gibi ilaçlar. Bunlar gerçekten de tedavinin İsviçre çakısı gibidir. Neden mi? Çünkü remisyonu başlatmaktan tutun da onu sürdürmeye, hastayı steroide bağımlı olmaktan kurtarmaya, fistür gibi zorlu durumları tedavi etmeye ve hatta ameliyat sonrası hastalığın geri gelmesini önlemeye kadar çok geniş bir yelpazede görev alıyorlar. Ve şimdi
tedavide gerçek bir devrimin yaşandığı noktaya geliyoruz. Biyolojik ajanlar yani TNF-alfa inhibitörleri çağına hoş geldiniz. İşte karşınızda oyunun kurallarını değiştiren 3 ana oyuncu. Infliximab, adalimumab ve sertolizumab. Bu ilaçlar nasıl çalışıyor? Şöyle düşünün, vücuttaki iltihap yangınını körükleyen ana moleküllerden biri TNF-alfa. Bu ajanlar adeta bir güdümlü füze gibi gidip doğrudan bu TNF-alfayı buluyor, ona bağlanıyor ve etkisiz hale getiriyor. Bu hedefe yönelik yaklaşım özellikle orta ve şiddetli Crohn hastalığının tedavisinde çığır açtı. Peki bu güçlü silahları tek başına mı kullanmalıyız yoksa bir destekle mi? İşte bu soruya cevap veren son iki çalışması çok önemli bir gerçeği ortaya koydu. Infliximab gibi bir anti-TNF ajanı, azathioprin gibi bir immünomodülatörle birlikte kullanıldığında tek başlarına kullanılmalarına göre çok daha üstün sonuçlar veriyor. Yani 1+1, 2'den fazla ediyor. Hem steroidsiz remisyon hem de o çok istediğimiz mukozal iyileşme oranları kombinasyon tedavisinde zirve yapıyor. Elbette, bu kadar güçlü ilaçların bir de madalyonun öbür yüzü var, yan etkiler. Bağışıklık sistemine bu kadar hedefe yönelik bir müdahale yaptığınızda bazı riskleri de göze almanız gerekiyor. Özellikle tüberküloz gibi enfeksiyon riskinde bir artış, infüzyon sırasında ya da sonrasında gelişebilen reaksiyonlar, nadir de olsa kalp yetmezliği veya demyelinizan hastalıklar gibi durumlar ve tabii ki lenfoma riski. Bu yüzden bu tedaviler çok ama çok yakın bir hekim takibi gerektiriyor. Peki tüm bu modern silahlara rağmen tedavi başarısız olursa ne olacak? Veya hasta bu tedavileri tolere edemezse? İşte şimdi standart tedavilerin yetersiz kaldığı durumlara ve geleceğin bize neler getireceğine bakacağız. Burada cerrahinin rolünü doğru anlamak lazım. Cerrahi, Crohn hastalığını tedavi etmez, yani bir kür değildir. Ama hastalığın yarattığı komplikasyonları çözmek için hayati bir araçtır. Tıkanıklık, kanama, delinme, apse gibi durumlarda cerrahi kaçınılmazdır. Amaç sadece sorunlu bağırsak kısmını çıkarmaktır. Ancak en büyük sorunun ne biliyor musunuz? Ameliyat sonrası hastalığın yüksek oranda nüksetmesi, yani geri gelmesi. Bu yüzden cerrahi sonrası medikal tedavi de çok önemli. Ve işte şimdi ufukta beliren o heyecan verici alana geliyoruz, mezenkimal kök hücre tedavisi. Bu geleceğin tedavi yaklaşımları arasında en çok umut vaat edenlerden biri. Kök hücre tedavisinin mekanizması gerçekten büyüleyici. Buradaki amaç sadece bir onarım değil, adeta bir resetleme işlemi. Bu mezenkimal kök hücreler bir yandan hasarlı bağırsak dokusunu onarma potansiyeline sahip, diğer yandan da bağışıklık sistemini modüle ederek o aşırı iltihabi yanıtı yatıştırıyor. Belki de en önemlisi mevcut ilaçların pek de etkili olamadığı fibrozu, yani o kalıcı yara dokusunu geri döndürme potansiyeli taşıması. Bu, oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir. Evet, tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, gördük ki Crohn hastalığı tedavisinde paradigma değişti. Artık hedefimiz sadece hastanın iyiyim demesi değil, endoskopta gördüğümüz o derin, mukozal iyileşmeyi sağlamak. Elimizdeki ilaçlar giderek daha güçlü ve daha hedefe yönelik hale geliyor, ufukta kök hücre gibi devrimsel tedaviler var. Bu da bizi en baştaki o soruya geri getiriyor. Tedavi seçeneklerimiz bu kadar güçlenirken, belki de artık reaktif olmayı bırakıp en başından en güçlü silahlarımızla hastalığa saldıran o yukarıdan aşağı yaklaşımı standart tedavi haline mi gelmeli? İşte bu, geleceğin cevaplayacağı en önemli sorulardan biri.